Merhaba, Cepte Psikiyatri'de yine bir aradayız. İlişkiler üzerine konuşacağım. Konuşulmamış olanları konuşmak istiyorum. Çünkü toplum değişiyor, insanlar değişiyor, algı değişiyor. Fakat bizim geleneksel yapımızda kaynaklanan ilişkiyi kurma biçimlerimiz değişmiyor. Hep söylüyorum ya, böyle anneannen deden gibi hissedip annen baban gibi düşünüp 2020'lerde yaşayamazsın diye. Peki 2020'lerde nasıl yaşamalıyız? İlişkileri nasıl tanımlamalıyız? En başından başlayarak bunu konuşacağız bölüm bölüm. Gizemli Ses kadın düşüncesini yansıtacak. Ben de hem psikiyatrist hem de bir erkek bakış açısını yansıtmaya çalışacağım. İlişki, sevgi, ideal erkek kadın, aldatma, boşanma, bunlar üzerine böyle bir seri konuşacağız. Merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün biraz ilişkilere farklı boyuttan yaklaşacağız. Şimdi her şeyin değiştiği bu dönemde estetik de değişti. Artık sosyal medyada da gördüğümüz gibi biz kadınlar her hileden yararlanır olduk. Photoshop'ta dahil. Photoshop'ta dahil. Bunun gibi sevgililik de değişti mi? Yapaylaştı mı? Birkaç gerekçeyle değişti. Hem 40 yaş üstü ilişkileri konuşuyorduk. Toplum ilk kez 50 yaş üzerine çıktığı için, 40 yaş üzerine çıktığı için nasıl bunları yaşayacağımızı, nasıl ilişki kuracağımızı bilmiyoruz. 50 yaş üzerindesiniz, bekarsınız ya da eşinizle fiili ilişkiniz bitiyor ama yeni bir ilişki nasıl kurulurla ilgili hiçbir rol modelimiz yok. Bu anlamda çok değişti. Benim kuşağım torun bakarak mutlu olmak istemiyor. Benim kuşağım hayattan kopmak da istemiyor. Karavanla gezmek istiyor, dağa tırmanıyor, bir yere gidiyor, enerjisi var. Bu anlamda ilişkilerimizin biçimi değişti. Arkadan gelen Z kuşağı başka bir açıdan değiştirdi. Z kuşağının evde büyüdükleri, internetle büyüdükleri ve dünya standartlarında standart bir eğitim aldıkları için Z kuşağının cinsiyet rolleri yok. Nasıl kadın olunur, nasıl erkek olunur, nasıl anne olunur gibi evlenmek ve doğurmak gibi bir beklentileri yok. Bu yüzden kariyerlerine odaklılar, gezmeye odaklılar, hayatın tadını çıkarmaya, narsist hedonist kuşak diyoruz. Yani kendine dönük ve haz odaklı yaşıyorlar. Ve onların hiçbir tabusu yok. Yani ulusal, dini, ahlaki tabuları yok. Çünkü çok farklı bir ahlakları var. Bizden çok daha evrensel ve yani üretim üzerine, yalan söylememek üzerine, kendi olmak üzerine bir ahlakları var. Bu yüzden de bizim o ayıp günah yasaklarımız onlarda yok. Ve bu nedenle de, bu iki gerekçeyle de yani cinsiyet rolleri olmadığı için bildiğimiz anlamda kadın erkek ilişkisini pek kurmuyorlar. Onların fuck body'leri, love body'leri, faydalı arkadaşlıkları var. İlerleyen bölümlerde konuşacağız bunları. Bu yüzden ilişki kurma biçimlerimiz müthiş değişti. Zaten bu programları o yüzden yapmak istiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Mesela estetik de, şimdi Z kuşağı ile beraber estetik de çok yükselen bir trendde. İşte kişi belki de artık bu mecrada onu asla göremeyeceğiniz bir yapaylıkta. İlişkilerimizde de böyle uzaklaştık mı? Daha yapay mıyız? Daha olduğumuz gibi miyiz? Ya ikisinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan daha kendimiziz. Tabulardan, yalanlardan daha kendimiz olma eğilimindeyiz. Biz de etkilendik bu değişimden, internetten. Bir taraftan da moda olan, trendy olan tırnak içinde, hash topic olan şeylerin bizim için de geçerli olmasını istiyoruz. Örneğin kendi çocuğuma işte boyum senin fazla uzun dedim. Big boy olmak iyi baba falan. Sonra bir baktım bir sürü big boy esprisi var. Uzun boylu falan iri adam esprisi var. Çok önemsiyor gençler bunu. Ya da birkaç danışanım var. Sosyal medyada da aktifler. Hani mutlaka bir Hollywood gülüşü, mutlaka duruş, mutlaka hokka burun falan gibi inanılmaz birlikte çıkmak ya da birlikte olmakla ilgili en önemli şeylerden biri tip olmaya başladı. Estetik beğeni çok önemli bir yer kaplıyor gibi duruyor. Sevgide eskiden de bir ideal tanımı var mıydı? Her toplumun var. Sudan'da hala gelinler evlenmeden önce 2 ay besiye çekiliyor. Şişmanlık güzel. Ya da bizim şimdiki gençlerin bilmediği yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı falan gibi. Tabii ki bunlar doğurganlığı, sağlıklılığı, zenginliği simgeliyormuş o zamanlarda. Günümüzde oldukça uzun bir süredir daha estetik filmleri, medyanın etkisiyle düşünüyoruz. Estetik anlayışı bu anlamda o dönemde de fiziki anlamda da ideal ve estetik vardı. Fakat psikiyatrik anlamda da aslında sevdiğimiz insanlar öte bizim idealize ettiğimiz insandır. Buna psikolojik boyama deniyor. Yani bir şekilde hoşlanırsınız, alışırsınız ve onu psikolojik olarak boyamaya başlarsınız. Yani kaşını ayrı beğenirsiniz, gözünü ayrı beğenirsiniz. Herkes gibidir aslında. Ayşe'dir, Ahmet'tir. Ama onu biz idealize ederiz. Fakat her toplumda mutlaka belli kriterleri var. Nasıl kriterler bunlar? Hani
Tüm dünyada erkeğin mutlaka işte çalışıyor olması lazım. Kadının belli bir işte anaçlığı, dişiliği, estetiği, gülümsemesi, kıkırdaması olması lazım gibi tüm dünyada olması istenen, düşünülen kriterler var. Psikolojik boyama ya da ideal partner. Aşık olduğumuz kişiye mi idealize ediyoruz? Aşık olacağımız kişide mi ideali arıyoruz? İkisi de. Yani aşık olduğumuz kişide ideali arıyoruz. Bizi bir şekilde içimize bir yere dokunuyor. Bize bol bol dopamin salgılatıyor. Patolojik bir şey aslında. Yani bağımlılık merkezi de aynı yer. Bağımlı oluyoruz ona. Birkaç aradığımız şeyi buluyoruz. Bu aradığımız şey çocukluğumuzda eksik olan olabilir. Annemizin bize göstermediği şefkat olabilir. Annemizin bize gösterdiği şefkat olabilir bol bol. Güven duygusu olabilir. Her neyse bir şey buluyoruz. O bulduğumuzun üzerine diğerleri varmış gibi boyuyoruz onu. Bunu yani idealize ediyoruz ve onda bunun olmasını istiyoruz. Yani bir klasik avam bir şey vardır ya. Mutfakta aşçı gibi, okulda sınıf annesi, iş yerinde Zeyna gibi 4 takla atacak gibi. Öyle bir şey istiyoruz. Daha önceden olan, bildiğim, alıştığım en güzel şeylerle olmasını istediğim, annemde, eski sevgilimde, şunda bunda bulamadığım özellikleri onda varmış gibi davranıyorum ve ona bağlanıyorum. Ama bu sağlıklı bir karşımdakinin bundan haberi yok yani. O benim onu nasıl gördüğümü bilmiyor. Zaten çiftler konuşur mesela. Hani seni çok seviyorum, sana çok güveniyorum, sen şöylesin, sen böylesin. Öbürü dinler yani. Allah Allah gerçekten öyle miyim falan hani. Ya da size anlatırken şöyle derler yani. Hani beni çok seviyor, o kadar güçlü buluyor ki tedirgin oluyorum falan olur. Yani çok karşı tarafın her şeyi oluveriyorsunuz. Bu bazen korkutur mesela özellikle erkekleri ve kaçınma duygusunun altında yatabilir bu. Merak etmeyin, kadınları da korkutuyor. Kimse birinin annesi olmak istemiyor. Ama Türkiye'de çok sık girilen bir rol bu. Anaçlık Türkiye'de çok önemli bir kriter. Yani çok önemli bir gereklilik. Sadakat ve anaçlık, fedakarlık. Bu da biraz belki bizim Türk erkeğinin annesi tarafından çok böyle pohpohlanarak yetiştirilmesi ve yani standart Türk adamı evliyse eğer çorabını bulamayan adam diye tarif edilebilir. Genelden bahsediyorum. Bu anlamda da böyle evde mutlaka özellikle çocuk sonrasında yani kadın her şeyi yapar, her şeyi bilir. Ev kadından sorulur. Türkiye'de yuvayı dişi kuş yapar. İngilizlerdeki gibi ev erkeğin kalesidir demeyiz biz. Buzdolabında ne var? Geçtiğimiz düğünde kime küçük altın takılacak taktı, kime gelecekte kime takılacak, perdeler ne zaman değişecek? Hani bunun her şeyini kadın bilir, organize eder. Sırf hizmet dili Türk kadının çok önemli bir sevgi dili. Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'de yuvayı hangi kuş yapacak? Bilemiyorum ama galiba çok pek yuva yapmayacağız. Böyle tek takılacak gibi duruyorlar. Yani ben Z kuşağının çok öyle evleneceğini, doğuracağını düşünmüyorum. Zaten geçtiğimiz açıklanan doğum oranları şu an doğum oranımızın yani göçmenlerin doğum oranına göre bile yani onların arttırması hemen 1.6 olduğunu gösteriyor. Aile başına bir çocuk neredeyse. 1.5 deyin ama göçmenleri katarsanız biz aile başına bir çocuk. Çok hızlı da sıfıra gidiyor yani. Peki psikolojik boyamaya döner isek bu psikolojik boyamanın diğer adı aşk olabilir mi? Tabii. Aşık olduğunuz kişiyi bu anlamda idealize ediyorsunuz. Erkek olarak ya kadın olarak. Bu yüzden aslında ideal aşk var mıdır diye düşünüyorum. Aşk vardır değil mi? Aşk var. Tabii ki var. Kavuşamadığınızda aşk oluyor. Yani Romeo Juliet kavuşsaydı bilir miydik yani? Leyla ile Mecnun kavuşsaydı bilir miydik? Ferhat'la Şirin. Acı. Tabii kavuşamadığında oluyor. Yani Romeo ile Juliet evlenseydi tahmin ediyorum 5 yıl sonra çocuğa sen bak filan diye kavga eden ben bulaşıklarla uğraşayım diyen tipler olabilirlerdi. Ya da senin annen. Senin annen var ya o kadın filan olabilirdi. Kavuşamadıkları için o büyük bir aşk. Kavuştuğunuzda zaten vuslat, evlilik, vuslat, bir araya gelme, sevişme artık her neyse olduğunda yavaş yavaş psikolojik boyama, karşınızdakini görmek istediğiniz gibi görüyorsanız evlilik bunları çok güzel düzelten, gözlük gibi bir şey, dürbün gibi bir şey, mikroskop gibi bir şey. Ana burada bu da varmış. Bu nasıl olabilir? Ben hiç böyle bilmiyordum falan gibi süreç yaratıyor. Evlilik bu anlamda bu körlüğü, bu psikolojik boyamayı tedavi edici. Basınçlı su gibi bir şey. O boyaların hepsi akıyor. Bir dakika ya bu aslında böyleymiş falan oluyor. Arkadaş arasında söylerim ben çok sık. Partnerini, eşini tanımak istiyorsan boşanma davası aç diye. Çok değişebilir tablolar. Sevgi en hızlı nefrete dönüşüyor.
Sevgi en hızlı nefrete dönüşüyor. Hayal konuşacağız bunu. Bu çok derin bir konu. Sevdiğiniz, idealize ettiğiniz bir şey var. Ona ulaşmaya çalışıyorsunuz. İnsanda saldırganlığı, öfkeyi en çok çıkaran şey hedefe tam ulaşacakken engellenmesidir. Frustrasyon dediğimiz kırılma. Tam hedefe ulaşacağım. Ben hedefe doğru gidiyorum ve bir şey oluyor ve beni anladığını düşündüğüm kişi beni hiç anlamayıp hatta engel oluyor bana yani. Orada korkunç bir hayal kırıklığı, önce hayal kırıklığı. Şaşkın şaşkın böyle bakıp bunu nasıl bana söyler, bana bunu nasıl yapar? Hani bunu dinleyen arkadaşlar, kadınlar ve erkekler ilk aldatılma, ilk başka birinin mesajını okuma, ilk tokat, ilk hakareti hatırlasınlar. Orada içlerinin o cız etmesini. Yani o şok olmayı, o boyanın sırlarının bir kısmını birden döküp bir dakika bu altın yaldızın altından ahşap çıkıyor ya falan gibi bunu hatırlasınlar. O duygu korkunç hayal kırıklığı. Sonrasında öfkeye hatta nefrete çok hızlı dönüşebiliyor. Birçok izleyicimiz de eminim böyle düşündüğü anlar olmuştur. Bu aşkın içindeyken bazen karşı taraftaki defekt belki de işte hani aslında ileride problem olabilecek yanları görüyor. Ama biz birbirimizi çok seviyoruz. İlerleyen zamanlarda bununla baş edebiliriz, bunu dönüştürebiliriz. Yanılgısını da yaşıyor sanki. Ya da değiştirilebiliyor mu? Dönüşebiliyor mu? Sevgi ile beraber uzun sürede bir insan dönüşebilir. Kişilikler çok yoğun çaba, terapi ile 2 ila 3 yılda bayağı mesafe kat edebilir. Ama bir zaman çok yoğun enerji, değişecek kişinin değişmeyi istemesi lazım. Yani şimdi kaba bir örnek vereyim. Ama çok sık gördüğümüz örnek. Ben sosyopatın biriyim. Böyle büyümüşüm. Hatta ya da narsist biriyim ya da histrionik biriyim. Ben mutluyum ki. Sen mutsuzsun. Ben seni oyuncağım gibi parmağımda oynatıyorum. Niye değişeyim ki ben? Niye değişeyim? Senin beni değişmekle ilgili geldiğin her ödün, bana getirdiğin her argüman benim kullanacağım yeni bir malzeme. Seni kanıtmak için kullanacağım yeni bir alan. Ben niye değişeceğim ki? Böyle baktığınız zaman ben ikili ilişkileri değiştirebilmek adına kurmamanızı öneririm. Gerçekten bu çok iyi bir soru. Türk kadının bence gördüğüm en büyük yanılgısı hani alkolik, madde kullanıyor. Öfkeli. Savruk. Ya da ne bileyim sürekli iş değiştiriyor. Sorumsuz ama ben bunu adam edeceğim. Hani annem babamı adam edemedi ben yapacağım falan gibi böyle bir değiştirme çabası var. Ben değişmişini alın diye öneririm. Yani hayat kısa, tüm ilişkileriniz için bunu söyleyebilirim. Hayat kısa, hiç kimseyi değiştirmeye çalışmayın. Değişmişini alın, değişmişiyle olun. Yani buna çok garip gelecek ama yani çocuklarınız, kardeşleriniz falan da dahil. Yani gidin seçilmiş bir kardeş, çok iyi bir dost bulabiliyorsanız. Bugün mesela bir vakam vardı. Kardeşi tarafından bıçaklanmış ve vurulmuş aynı zamanda bir yıl sonra da. Hani çok öyle İlla akrabasınız diye hayatınızı tehlikeye atmanız ya da bu insanları değiştirmeye çalışmanız, hatta anlamanız gerekmiyor. Yani benim sevgilim ol, eşim ol, çocuğumun anası ol, karım ol ama terapistim olma, öğretmenim olma, hasta bakıcım olma, annem olma. Yani 4 rol var. O rollerin dışına çıkma. Bunu yapamazsın da zaten. Nasıl aşacağız o zaman? Değişmişini alacaksınız ya da aşamayacaksınız. Türkiye'de boşanma oranları %50. Sürdürenler de hangi koşullarla sürdürüyordur? Bu konuda bir içgörünüz yoksa bu konuda sürdürenlerin önemli bir kısmının kendine düzen bozulmasın ya da evliliğin getirdiği o statü, çocuklu evli kadın statüsü hatırlayın yani evli çocuklu mutlu şarkılarımızda var. Önemli bir statü. Kolay kolay kadın bunlardan vazgeçmek istemiyor. Erkeğin de keyfi yerinde rahat. İşte biri çamaşırını yıkıyor, yemeğini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir al gülüm birbirini idare etmeyi öğreniyorlar. Ve birbirini kontratı değiştirip birbirinden bir parça uzak durmayı, birbirlerinin alanlarına girmemeyi öğrenebiliyorlar. Ya da birbirleri çok çatışmalı dil kullanıyorlardır. O onların işte kadın kahvaltıyı hazırlamadın mı diye bağırıyor. O da oradan git orada hazırladım git zıkkımlan diyor. Hani aslında çatışmalı bir evet, sevgi dilleri çatışmalı bir dil yani. Birbirlerine günaydın diyorlar aslında. Şimdi ben Y kuşağı içerisindeyim. Benim gibi diğer işte kadın arkadaşlarımla da konuştuğumuzda bizim idealize ettiğimiz şey aşık olduğumuz adamla evlenmek. O adamla evlendikten sonra da bizim evliliğimiz diğerlerinin evliliği gibi olmayacak olması. Biz mutlu,
Çocuklu olacaktık. Yani bu tanım da çok yerleşmiş bir kuşağa. Ben Y kuşağının en önemli özelliğinin marka, statü olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de gösteriş çok önemli bir Türk toplumsal grup davranışıdır. Benim tespitim değil, meslektaşım sevgili Erol Gökhan'ın tespiti. Türk Grup Davranışı diye bir kitabı var. Gerçekten de bakın çevrenizdeki düğünlere, bir düğünde harcanan para o çocuğun yani eğitimine harcanmamıştır. Evlilik sırasında harcanan para eğitime harcanmaz ki çoğu da gösterişe, gelinliklere ona buna filan gider. Bu da bir yanılgı. Yani insanlar birbirine çok benzerler. Yani 100 insandan bir tanesi biraz daha özgün, 1000'de biri orijinal, 10.000'de biri deha. Yani bunu Türkiye'de, dünyada kitap satış oranlarına bakarak da anlayabilirsiniz. Çok az insan, bu davranışı hiç görmemiştim dedirtecek şekilde davranır. Yani bize şaşırtıcı gelebilir ama benzer hissederiz, benzer evleniriz, benzer ölürüz. Benzer annelik duygularımız. Biz biricik olduğunu düşünüyoruz. Ama benzer yaşıyoruz. Hani Çinlerin bir lafı var. Dünyada bir tane mükemmel çocuk varmış ve her anne ona sahipmiş diye. Bir tane mükemmel koca ya da karı var ya da sevgili var. Ona karşı taraf partneri kesinlikle sahip evlilik zamanında, aşk süresince. Şimdi aşk kaçamayacağımız, ihtiyaçta duyduğumuz, varlığımızda da bedenimizde yer eden, ruhumuzda yer eden bir araç. Bundan kaçamayacağız, yaşayacağız. Peki gerçekler aşkın olduğu evrende hükmünü sürdürebilir mi? Yani burada aşk niye var diye sorayım. Bu Maslow'un ihtiyaçlar piramidi falan var. Yani kendimizi gerçekleştirmek için en önemli duygulardan biri kabul görmek. Bir cemaate kabul görmek, bir aileye kabul görmek, biri tarafından kabul görmek, biri tarafından olduğunuz gibi sevildiğinizi düşünmek, istendiğinizi düşünmek. Bu bence aşkın birinci nedeni. İkincisi bir hormonla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu arada araya gireceğim. Aşk ve sevgi aynı şeyler değil. Kesinlikle değil. Aşk 4 yıl süren yoğun dopamin salgısı ventrotegmental alanda 4 yıl sonra geçer maksimum. Sevgi emekle oluşan bir şey. Ömür boyu aynı şiddette sürmez. EKG çizgisi gibi. Yani senkron olduğunda iyi oluyor. İki taraf birbirine yaklaşıp iki taraf birbirine uzaklaştığında. Her zaman senkron olmaz. Sizin çok ihtiyacınız olduğu zaman karşı taraf uzak ve anlayamayabilir. Çünkü hormonlarımız, beyin yapımız, beyin ağırlıklarımız, bakış açımız, renkleri görme biçimimiz farklı. Yani aslında ilişkiyi sürdüren şey uzlaşmak. Aynı alanlarda uzlaşmak ve ortak etkinliklerde uzlaşabilmek. İkinci nedeni aşkın bence bu hormon, libidinal enerji. Hani bunu şöyle söyleyeyim. Kendini kadın ya da erkek hissetmek. Sizi kadın ya da erkek hissettiren kişiye bağlanıyorsunuz. Çok önemli bir şey bu. Mesela aldatma, kaçamaklar da böyle oluyor. Çiftin ilişkisi monotonlaşmış. Anne, karı koca olmaktan anne baba olmaya dönüşmüşler. İş yerindeyim. Adım Ahmet ya da Ayşe. İş yerinde birlikte çalıştım. O güne kadar çok dikkat etmediğim biri. Ayşe Hanım küpelerinizle göz renginiz ne kadar güzel yakışmış birbirine diyor ve kendimi kadın uzun süredir hissetmediğim bir duygu bu diye elim ayağım karışıyor. İşte bu hoşlanma, flörtü başlatan ciddi dopamin salgısı. Yani çok ciddi antidepresan etkisi var. İyi geliyor bize. Hoşumuza gidiyor. Gerçekten eroin, kokainin etkilediği yerle aynı yani. Öfori yaşıyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde canlanıyorsunuz. Hayat toz pembe oluyor. Enerjik oluyorsunuz. Kendinize bakım artıyor vesaire. Son derece önemli bir şey bu. Aşk ve gerçekler ne kadar bir arada yaşayabilir? 4 yıl. 4 yıl. Davranış bilimciler evrimsel açıdan bir çocuğun avcı toplayıcı toplumda bir çocuğun doğumu ve annenin yanında yürüyebilir. 3 yaşına kadar yürüyebilir hale geldiği süre, annenin ve bebeğin en korumasız olduğu sürede anneye yardımcı olacak partner olarak evrimleştiğini söylüyorlar. Gerçekten de bu hayvanlar dünyasında falan da var. Yani mesela yiyecek bulmanın çok zor olduğu yerlerde tek dişi kartala, balıkçı kartalın 2 tane eşi oluyor mesela. Çünkü yiyecek bulmak zor. Aynı şey poliandri adıyla Tibet'te de vardır. Yani mesela birden çok erkek kardeş tek kadınla evlenebiliyorlar gibi. Biz hep poligamide hep çok kadınla evlenmeyi düşünüyoruz ama bunlar toplumların ihtiyaçlarına göre planlanmış. 4 yıllık ya da o toplumlarda milyonlarca yıllık süreçte evrimleşmiş bir duygu bu. Çok da işe yarıyor. Tutkuyu şu an bana mesela tuhaf geliyor. Yani
evli çiftleri görmek, evlenmek üzere olanları görmek, evleniyoruz yazıları, bunların deklar edilmesi bana tuhaf geliyor. Hatırlıyorum kendimin o saçma sapan dönemlerimi. 20 yani tıptan mezun olduğumda kendime bakıyorum. Süzme salaktım yani. Hayattan bir haber. Yani böyle çok okudum, çok yazdım. Dünyaya bak, geliyorum ben dünya falan tarzında. Şu an hani hayat döve döve hani öyle olmadığınızı anlatıyor size. O tutkuyu hissetmenin de çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani pişman değilim yani, çok acıtıyor ama bu şeye benzer. Yani tadına çok alışacağım, bari hiç yemeyeyim, baklava yemeyeyim o zaman gibi. Bunu da konuşalım. Mesela bu acıyı 1-2 kere yaşadığı için hiç ilişki kurmamayı yeğleyen ve ilişkiden çok kaçan insanlar vardır. Bunu da konuşalım gelecek bölümlerde. O tutkuyu hissetmek, o baharatı, o yangıyı hissetmek çok değerli bir şey. İnsan olmak bu. Sevilmek temel ihtiyaçlarımızdan biri o zaman. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani var olmak için mi buna ihtiyaç duyuyoruz? Sadece hem var olmak, psikolojik olarak var olmak, yani görülmek gibi mi? Biz sosyal canlılarız. Hani primatlar gibi, yani biz dokunacağız, birbirimizin bitini ayıklayacağız, şakalaşacağız, oynaşacağız. Çok yani sosyal canlılarız ve hani 15-25 kişilik geniş aileler ve 150 kişilik klanların içinde yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Günümüzde belki de bu yüzden hani sevilmek ihtiyacı daha ön plana çıkıyor. Geçmişte evlilikler sevilmeyle hiç alakası yoktu. İşbirliğiydi yani. Çıkardı. Hani evliliklerle ilgili Kraliçe Victoria'nın galiba oğluna mektubu var. Karınızla orada burada aşna fişne ederken görülmüşsünüz. Saygın bir lady'yi böyle zor durumlarda bırakmayınız. Bu oynaşmaları lütfen metrisinizle yapınız diye. Yani evlilik resmi bir işbirliği. Bizim için de öyleydi. Yani davul bile dengi dengine çalar falan. İşbirliğinden kastım şu, yani ben köylü Ahmet Bey'im. Ahmet Ağa'yım. Ya karıma bir Hatice. Fatmaların oğlan bizim kıza çok uygun. Tarlalarda yan yana falan diyorum. Yani böyle kuruluyor evlilikler aslında. Şeyde var mesela, bu çok ilginç bir sosyolojide örnekler vermeyi de seviyorum. Mesela berberilerin erkenden bir evlilikleri oluyor. Yani geçmiş toplumlarda cinsel isteği nasıl doyuracaksınız? Ömür de kısa, 30 yıl. Adet görür görmez evlendiriyorsunuz. Ya da cinsel olgunluğa erişir erişmez evleniyor 10'lu yaşların ortasında, 12, 14, 15, 16 arasında. Buna hayır diyemiyor kız. Yani yapmak zorunda, bu toplumsal geleneksel evlilik. Fakat 20 ile 25 arasında bir törenleri var. Aşk kocası dedikleri birini daha seçebiliyor. Flörtleşebileceği, hoşuna giden. Ve bunu biliyor toplum. Hani Fransa'daki metresin kurumsal olması gibi. Yani insanlar bir şekilde bir süre sonra sıkılıp arayışa girebiliyorlar. O zaman sevilmek bizim temel ihtiyaçlarımızdan biri. Konuyu dağıtmak istemedim ama haklısınız, oraya dönüyorum. Sevilmek bizim en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Biri tarafından kabul görmek, biri tarafından istenmek. Hem insan olarak hem de bizim klişelerimizden biri. Bedenimi alabilirsin ama ruhumu asla. Hani vardır ya Türk filmlerinde. Kadın olarak, erkek olarak aslında beden olarak da sevilmek de istiyoruz. Yani niye bu kadar süsleniyoruz, uğraşıyoruz? Ya da o Türk filmlerindeki anekdotun karşısındaki kötü adam olduğunu düşünüp bana bu da yeter tatlım falan desem ne yapacaksın? Bu yüzden biraz kabul görmenin ötesinde haz da önemli. Ya da bunu yine biyolojik olarak açıklayayım. Kedi de kendini okşatıyor. Köpek de kendini okşatıyor. Oksitosin salgılatıyor. Endorfin salgılatıyor. Neden masajı seviyoruz? Endorfin ve oksitosin salgılatıyor. Kadında oksitosin salgılatan 3 şeyden biridir sevişmek. Emzirmek, doğurmak ve sevişmek. Ve sadakati getirir. Oksitosine tıpta sadakat hormonu deniyor. Bu çok önemli bir şey. Bunlara da ihtiyacımız var. Rahatlamak için de ihtiyacımız var. Gündelik hayatta kendimiz olmak için de ihtiyacımız var. Yani sırf böyle duygusal açlık falan gibi düşünmesini istemem bunun. Ünlü, adını hatırlayamadığım bir psikoloğun maymun deneyi var. Şefkatin ne kadar ünlü olduğunu göstermek için. Yeni doğan maymun, şempanze yavrusu anneden ayrılıyor. 2 tane kukla anne var. Biri süt veremiyor ama peluş, yumuşacık peluşla sarılı. Öbürü süt veren metalden tel bir maymun anne. Üstünde biberon var. Maymun yavrusu gidiyor, biberonu emiyor. Sonra hızla koşturup o peluş olan anneye sarılıp böyle uyuyor. Dokunulmak, kadın olarak, erkek olarak benimsenmek ve kendini böyle hissetmek çok değerlidir. Çok önemlidir. Kendinize güvenin önemli bir parçasıdır. Boş verin beğenilmeyi, dokunmayı. Yani mesela libidonun ne kadar önemli olduğunu şöyle düşünün. Tüm dünyada erkekte sertleşme gücünün adına bakar mısınız? Yani impotans İngilizce'de, Türkçe'de de aynı yani. İktidarsızlık, böyle hükümet devriliyor gibi. Yani
Korkunç bir şey yani. Düşünün yani telaş içinde girerler. Kadınlarda da beğenilmek, mesela menopozda sıkıntı yaşıyor. Kadınlar anorgazmde sorun yaşamaz. Daha 70'lerden 80'lerden sonra anorgazmin adı kondu. İstek azlığın adı bile yoktu kadınlarda 80'lere kadar. Kadınlarda da menopoz sonrası doğuramamak. 80 yaşına kadar değil, 80'li yıllara kadar. 80'li yıllardan sonra evet kondu. Adı. Kadınlarda da menopoza girmek, mesela doğuramamak, aslında doğurmayacak olsa bile doğuramamak, üretkenliğini yitirmek gibi algılıyor. Ya da beden algısının değişimi kadınları müthiş etkiliyor. Ben 40'ların sonunda meme operasyonu, estetik cerrahi geçirip de antidepresan almış gibi değişmeyen kadın hiç görmedim. Bu yüzden çok da desteklediğim bir şey. Bu her anlamda, yani bedeninizin algısı neye var? Birisi beğenmesi lazım. Birileri onu. Hatta birinin çok beğenmesi lazım. Çok çok önemli bir şey bu bence. Yani sevgisiz olmuyor, temassız olmuyor. Kesinlikle. Mesela sevgisi olmayanla ilgili uç bir örnek vereyim. Bir huzur evine gidin. İyi, kaliteli bir huzur evine gidin. Böyle İzmir'deki Sev Vakfı'nın Narlıdere ya da Antalya huzur evine gidin. Yani yaşların aktif olduğu. 80 yaşında birbiriyle flörtleşiyorlar. Yani sosyal flört. Hani Ayşe Hanım sizin doğum gününüz yaklaşmadı falan gibi. Hani baktığınız zaman hani aşk anlamında, evlilik anlamında, ilişki anlamında bu insanların birbirine yapacağı hiçbir şey yok. Fakat hoşumuza giden bir oyun bu sosyal flört. Biz böyle var olup mutlu olabiliyoruz. Bu anlamda beğenilmek, insan olarak ya da kadın ve erkek olarak beğenilmek acayip değerli bir şey. Çok değerli yani. Sosyal olarak beğenilmenin bu kadar önemli olduğu ama bu kadar da yasaklandığı bir toplumda yaşamak son derece sıkıntılı. Kadın günlerinde ne konuşuyorlar? Hiç işte senin kocan öküz mü? Benimki daha öküz falan. Hani Tabii. hiç kimse şunu söylemez de benim kocam harika, çok güzel sevişir, bana çok iltifat eder falan demez de. Yani demesin, ayrıntıya girsin istemiyorum. Ama iyi tarafından da bahsetmiyoruz. Bizim bu anneanne gibi, dede gibi hissedip anne baba gibi düşünme ve burada yaşama çalışmamızda çok acayip bir çelişki var. Kötülemenin daha manidar bir şey olduğunu zannediyoruz bazen. İsteklerimizle, yaptıklarımızla, umduklarımızla, bulduklarımız arasında dağlar var. Ve saçma sapan şeylere tahammül ederken olması gerekeni yapmıyorlar. Kadınlarla çalışırız. Yani mesela erkeğin onu takdir etmesini istiyor. Fakat mesela Türkiye'de en az kullanılan şey, kadınların kullandığı, en az kullandığı sevgi dili onur edici cümleler. Erkeklerin de. Çok ilginç bir şey bu ya. Hiçbir zaman iyi ki varsın, çocukların babası, evimin direğisin ya da seviştikten sonra sarılıp böyle mır 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 iyi ki varsın sen de yapmıyor. Erkekler de yapmıyor. Tuhaf yani. Çok ilginç. Biz birinci halkamızdaki insanları, sevdiğimiz insanları elde ettiğimizi gördüğümüzde onlara kötü davranıyoruz. Böyle bir atasözümüz de var. Ayı yavrusunu döve döve sever. Debba sevdiği deriyi yerden yere vurur filan gibi. Böyle tuhaf bir ikilemimiz var diye düşünüyorum. Yazılı olmayan ama sözlü iletilen bir kod bu aslında. İşte kadınlar olarak erkekleri övdüğümüz zaman onu kaybedeceğimiz, onun şımaracağına, söz dinlemeyeceğine, sınırlardan dışarı çıkacağına varan bir kaygı da söz konusu olabilir. Bu şeydir yani, verilen öğüt budur biliyor musunuz ev verirken? Karını şımartma, kocanı şımartma. Yani kimi şımartacağım kardeşim ben yani? Eşim olarak seçtiğim insanı onore etmeyeceğim kimi şımartacağım ki o zaman? Ve neden? Neden yani? Tabii ki eşimin önünde şımarayım, o da beni şımartsın. Kardeşim ben senin eşinim. Tabii ki tavuğun büyük budunu bana koyacaksın. Eşitler arasında birinciyim ben. Ben senin eşinim. Ben şimdi öveceğim. Harikasın kocacığım, çok iyisin. Bugün bunu harika yaptın, yarın şunu mükemmel yaptın. Gidip başka kadınlara da mı yapmak isterse? Bunu söylediğin için ne yapayım? Niye sana daha çok bağlanmayayım? Neden? Özgüvenin şişerse, anneden de zaten oğlum diye büyütülmüşsün. Bir dakika. Benim pohpohuna demiyorum ki. Yaptığımı çiz ve benim yaptığım için bundan çok hoşnut olduğunu söyle. Sana yaptığım ve hoş edilen şey, sabah beni uyandığımda senin hani beni düşünüp bir kahvaltıyı erken hazırlaman çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Bu çok özenli bir davranış. İyi ki varsın. Ya da erkek için söylüyorum yani, çok mu zor yani, eline sağlık ya. Çok harikasın. Hani buna minnet duyuyorum. Gerçekten de yani hayatıma giren olumlu olumsuz, yani annemden başlayarak tüm kadınlar böyle yonta kötü beni insana benzettiler yani.
Hepsinden bir şey öğrendim. İyi ya da kötü. Kötü de bitebilir yani. Daha önce konuşmuştuk. Her ilişki biter. Hepsine minnet duyuyorum. Bana öğrettikleri için. Yaşadıklarım için. Gezdiklerim için. Bir sürü şey öğrendim, gezdim, yaşadım, tattım. Hani hayat öyle dümdüz, sevgi dümdüz yükselen bir şey değil ki. EKG gibi iniyor çıkıyor bir sürü. İnsan hayatı da öyle. Tabii ki bunları biriyle öğrenebiliyorum. Allah kahretsin yani erkekler ve kadınlar arabalar, mutfak robotları gibi hayatın bir nimeti ve o olmadan bir kadeh bir şarap içmenin ya da gezmenin ya da sevişmenin tadı çıkmıyor. Bunu yaşamak istiyorum partnerimle diye. Niye üzüleceğim? Ve bunu yaşadığım partnerimi niye indirgeyeceğim? Neden onu indirgeyeyim? Neden onu değilleyeyim? Neden onu devalüe edeyim? Bu saçma sapan bir şey yani. Bunu anlamakta ben çok güçlük çekiyorum. EKG'nin düz olduğu çizgiye ne diyoruz? İlişki öldü diyoruz. Böyle bitirelim. Yani çok güzel bir şeydi. Yani gerçekten çok iyi bir metafordu benim. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, sevgiyle kalmanızı diliyor. Bir sonraki yayınlarımızda da misafirimiz olmanızı arzu ediyoruz. Lütfen beğendiyseniz paylaşın. İlgileneceğini düşüneceğiniz insanlara gönderin. Sevgiler.